Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok keyifli, çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, videolarımızı düzenlerken eğer Premiere Pro kullanıyorsak, Premiere Pro'da kullanabileceğimiz küçük hackler, küçük ipuçları ve taktikler. Haydi gelin hemen videoya geçelim. Videoya başlamadan önce canlar, her videonun başında yapmış olduğum küçük ricamı sizlerden özür dileyerek tekrar yineliyorum. Eğer bu video aracılığıyla kanalımla ve benimle ilk kez tanışıyorsanız, videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala aboneliğiniz, videoya bir beğeniniz ve aşağı tarafa güzel bir yorumunuz hem benim için hem bu videomun daha büyük kitlelere ulaşması için çok büyük önem arz ediyor. Benim bu isteğimi kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya devam ediyoruz. Canlar, kısaca videoya bir girizgah yapacak olursak, bildiğiniz gibi Premiere Pro'yu kullanıyoruz. O kadar yoğun kullanıyoruz ki bazen videoların içinde boğuşurken ufak tefek küçük bir aksaklık yüzünden bütün tadımız tuzumuz kaçıyor. Ve keşke ya şöyle bir şey olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı gibi arayışlarımız da maalesef internette pek zaman karşılığını bulamayabiliyor. Ben de kendimce Premiere Pro'yu kullanırken karşılaştığım aksaklıklardan yola çıkarak araştırdığım, öğrendiğim, ya bu da güzelmiş bak, bu da benim işimi çözüyormuş veya böyle bir sorunla karşılaştım ve bu şekilde çözdüm tarzında bir video ile karşınızdayım. Haydi gelin bilgisayarın başına geçelim. Premiere Pro'da kısa küçük ipuçlarını sizlere anlatmaya başlayayım. Göstereceğim birinci ipucumuz, iki klip arasına çok basit bir şekilde yeni bir klibe eklemek. Gördüğünüz gibi burada benim hali hazırda bir sekansım var. Bu sekansta şu görmüş olduğunuz mavi renkli klibi şuradaki mor renkli sekansın içerisinde arada bir bölüme eklemek istiyorum. Normalde bunu uzun yoldan yaparsanız şöyle yapmanız gerekiyor. Öncelikle bu klibi kenara bir yere alacaksınız. Şuradan araya almak istediğiniz bölümü seçeceksiniz. Sonra bunu buraya kaydıracaksınız. Yeterli miktarda kaydırıp kaydırmadığınızdan emin olmanız gerekecek. Bunu araya alacaksınız. Geleceksiniz. Buradaki boşlukları sileceksiniz gibi. Halbuki bunun Premiere'de aslında çok kolay bir yolu var. O da şu: eğer Mac kullanıyorsanız parmağınızı CM'de, Windows kullanıyorsanız da kontrol tuşuna basılı tutarak bu videoyu dilediğiniz yere taşımak. Bakın şu an parmağımı CMD'ye basıp videoyu taşımaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi en başında bir sürü ok işaretinin olduğu beyaz renkli bir çizgi çıktı. Şimdi götürüp klibimi yerleşmesini istediğim araya bırakıyorum ve gördüğünüz gibi bakın tamamen o arayı açarak klip kendini sekansın içine yerleştirmiş oldu. Bu kadar basit. Gelelim ikinci ipucumuza. İkinci ipucumuzda ise bildiğiniz gibi biz videolarımızın altyapısına mutlaka müzik ekliyoruz. İster konuşun, ister vlog çekin, altta sürekli hafif tonda müziklerin çalması videoların izlenebilirliği açısından önemli. Fakat müzikle uğraşırken şöyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bazen bizim sekansımızın bittiği yerde müzik hala devam ediyor olabiliyor ve müziğin sonlanmasına daha bir hayli vakit var. Ya da yeri geliyor sekansımız uzun sürüyor ve müzik videoların yarısındayken kesiliyor. Biz ne yapıyoruz? Eğer burada gördüğünüz gibi müziğimiz uzun geldiyse hemen C tuşuna basıp kesme aracını alıyorum ve müziği buradan kesip geri kalan kısmını siliyorum ve birazcık buraya gördüğünüz şu kutucuklardan tutarak fade efekti ekliyorum ki müzik bitmeye yaklaşsın. Ya da bir diğer sorunda olduğu gibi videomuz şu an uzun uzadıya devam ediyorken şarkımız burada bitmiş. Ne yapıyoruz? Buradan şarkının bir kuplesini kesiyoruz. Yan tarafa çoğaltıyoruz. Yettiği yetmediği kadar uzatıyoruz. Böyle taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalıştığımız anlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda müzikle boğuşmaya gerek yok. Aslında Premiere Pro'nun içerisinde çok güzel bir araç çubuğumuz var. O da Remix Tool. Remix Tool'u açmak için araç çubuğunda şu gördüğünüz Ripple Edit Tool bölümüne geliyoruz ve bunun üzerine farenin sol düğmesine uzunca bastığımızda aşağıda Remix Tool kendini gösteriyor. Tek yapmanız gereken Remix Tool'u seçmek. Eğer şarkınız uzunsa şarkının son tarafından tutup geriye doğru sürüklemek. Bakın gördüğünüz gibi videonun süresine ve bitişine göre kendisini otomatik olarak ayarlıyor. Bunun farkı ne? Normalde videonuzdaki şarkı şak diye birden kesilerek bitmesindense videonun bitişine göre şarkıyı otomatik olarak yapay zeka desteğiyle birlikte remixliyor ve düzgün bir şekilde şarkının sonlanmasını sağlıyor. Ya da sizin şarkınız gereğinden erken bir yerde bitiyorsa yine Remix Tool'u seçip şarkıyı videonun sonuna kadar uzatıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şarkıyı yine yapay zeka desteğiyle birlikte videonuza uyacak şekilde herhangi bir kesintiye, kulak tırmalayan bir detaya mahal vermeden videonun sonuna doğru otomatik olarak kendisi uyarlıyor. Bence bu aracı kullanmanızda fayda var.
Sıradaki ipucumuz videoda sekansımızın içerisinde kalan boşlukları ayıklayabilmek. Şu an ekranda gördüğünüz gibi çok kalabalık sekanslarla çalışırken mutlaka özellikle sırada bahsedeceğim konu sekansın içine gömülmüş çalışırken videolar arasında kalan küçük boşlukları otomatik olarak silme. Bildiğiniz gibi çok yoğun sekanslarda çalışırken şu an ekranda gördüğünüz gibi özellikle çalışmanın ilerleyen saatlerinde gerçekten her şey birbirine girmeye başlıyor. Sekans uzadıkça ve siz o sekansın içinde gömüldükçe mutlaka aralarda küçük küçük boşluklar bırakıyorsunuz ve videoyu tamamladıktan sonra o uzun çalışma süresinden sonra videonun final anında renderdan sonra izlerken aralarda hiç sevmediğimiz şu tarz siyah siyah boşluklara maruz kalıyoruz. Gerçekten bu çok can sıkıcı bir durum. O kadar emeğin üzerine bu kadar küçük hatalar yüzünden tekrardan renderlamak gerçekten sizi o aşamada çok üzecektir. Peki bunun bir yolu yok mu? Var. Size tavsiyem otomatik olarak boşlukları almamızı sağlayan kısa yolu kullanmanız. Bunun için de şunu yapıyoruz. Videoyu bitirdikten sonra sekansın başına zaman çubuğumuzu getirip bırakıyoruz ve yukarıdan Sequence menüsünden Go to Gap ve Next in Sequence yani sekansta sıradaki boşluğu bul diyorsunuz. Bastığımız anda bakın şu an beni boşluğumun bulunduğu yere doğru otomatik olarak götürdü. Şurada 1, şurada 2, burada 3 boşluk bırakmışım. Tabii ki siz bu boşlukları görmek isteyebilirsiniz kontrol etmek amaçlı. Görmek istemiyorsanız ve bu boşlukların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız da kullanacağımız menü de şu. Yukarıdan yine Sequences menüsüne gidiyoruz. Buradan Go to Gap'in üzerindeki Close Gap seçeneğine bir kere tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi aradaki bütün boşlukları otomatik olarak Premiere Pro sizin yerinize sildi. Bu küçük detay emin olun birçok yerde hayatınızı kurtaracaktır. Bence kullanmayı deneyin. Sıradaki ipucumuz ise videolarımızın altına eklediğimiz müzikle video içerisinde konuştuğumuz, seslendirdiğimiz bölümde konuştuğumuz esnada sesin azalmasını ve konuşmamızın bittiği anda altyapıdaki müziğin yükselmesini otomatik olarak Premiere Pro'ya yaptırmak. Çok basit bir yöntemi var. Normalde bildiğiniz gibi biz videomuzda sesimizle müziğin miksajını istersek manuel olarak müziği seçip buradan müzik olarak belirterek ve konuştuğumuz, seslendirdiğimiz yerleri seçip bunu da diyalog olarak seçip birbirine göre miksajı ayarlayabiliyoruz. Fakat Premiere Pro'da aslında bunun çok daha basit bir yolu var. Yapmamız gereken tek şey müzikle beraber sesimizin olduğu yerleri seçmek ve Auto Tag'e bir kere tıklamak. Çok kısa bir analiz işleminin ardından Premiere Pro bizim videomuzdaki müzik olan yerleri otomatik olarak kendisi müzik etiketiyle etiketlerken seslendirdiğimiz yerleri de diyalog etiketiyle etiketlendiriyor. Gördüğünüz gibi bakın şu an ben altyapıdaki müziğe tıklıyorum. Otomatik olarak burası müzik olarak belirlenmiş. Konuştuğum yerlere tıkladığım zaman da buralar diyalog olarak belirlenmiş. Burada yapmanız gereken tek şey müziği otomatik olarak ducking işlemiyle sesimize göre mixlemek. Hemen geliyorum burada. Ducking işlemine tıklıyorum ve burada benim konuştuğum yerlerde ben genelde müziği -32 desibele düşürüyorum. Generate Keyframe'e tıkladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi benim konuştuğum yerlerde müziğin seviyesi -32 desibellerdeyken konuşmamın bittiği yerlerde yavaşça müzik yükseliyor ve çalması gerektiği ses tonunda çalarak tekrar bir sonraki konuşmamın geçtiği yerde azalmaya başlıyor. Gerçekten Auto Tag özelliği uzun videolarınızda tek tek bir şeyleri yapmaktansa işinizi acayip derecede hızlandırıp sizi rahatlatacak bir özellik. Bence aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki ipucumuz bildiğiniz gibi uzun konuşmalı videolarda şu an benim de yaptığım gibi mutlaka videoyu kaydederken aralarda nefes boşlukları, duraklamalar gibi birçok aralıklar verebiliyoruz ve biz bunu daha sonrasında Premiere Pro'da ya tek tek elle kesmeniz gerekiyor ki bu çok uzun ya da bir diğer yöntem AutoCAD gibi ücretli extensionlar kullanarak bunu otomatik olarak yaptırabiliyorsunuz. Bunların dışında Premiere Pro'nun bizim kullanımımıza sunduğu transcript özelliğini de kullanarak basit bir şekilde videoların içindeki boşlukları yani pause noktalarını sildirebilirsiniz. Yapmanız gereken şey videoları timeline'e ekledikten sonra Premiere Pro, Setting, Transcription ve buradan Automatic Transcript Clips ve gördüğünüz gibi bakın benim konuştuklarımı kendince İngilizce dilinde algılayıp çevirebildiği kadarını çevirmiş ve aralarda gördüğünüz gibi şöyle 3 noktalı 4 noktalı boşluklarım var. Bu boşluklara bakın tıkladığınızda ben timeline'daki zaman çubuğumu o boşlukları bıraktığım yerlerin üzerinde gezdirebiliyorum. İsterseniz bu duraksamaların hesaplanmasındaki süreyi kendiniz otomatik
otomatik olarak bildirebilirsiniz ama ben default olan versiyonunu kullanıyorum. Şu yukarıdaki filtreleme seçeneğine gelip buradan pause yani durakladığım her yeri seç diyorum ve delete'e bastığımda gördüğünüz gibi benim duraksadığım yerleri çoğunu algıladı ve otomatik olarak sildi. Videoyu da kendi içinde birleştirdi. Gerçekten çok uzun videolarla çalışıyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. Emin olun size çok fazla zamandan kazandıracaktır. Arada sırada tek tük yanlış yaptığı ya da böyle İngilizce dilinden kaynaklı sizin konuştuğunuz yerlerden de bir kuple kestiği oluyor ama emin olun kestiği, temizlediği yerlerin yanında o ufak tefek hataların çok bir önemi kalmıyor. Buradan inşallah diyelim Premiere Pro'ya yakın zamanda bir Türkçe dil güncellemesi artık gelir. Yani bu kadar Türk kullanıcının olduğu bir yerde hala Türkçe dil desteğinin olmaması da ayrı bir soru işareti ama ileride geleceğini umuyoruz. Bu kısa yolu da mutlaka kullanmayı deneyin. Sırada anlatacağımız ipucu da bitmiş, tamamlanmış videolarınızın tekrar içerisinden küçük bir kupleyi almanızla alakalı. Diyelim ki çok güzel bir çalışma yaptınız ve o çalışmanız bitti. Gerekli yerlerde yayınladınız. Fakat çalışmanın içerisinden 3-5 parça video almanız gerekiyor. Tekrar bu çalışmayı indirip Premiere'de elle parçalara ayırmaktansa Premiere'in sizin için bunu otomatik olarak ayırmasını seçebilirsiniz. Haydi gelin şimdi size onu göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi benim yıllar önce Kovada Gölü'nde drone'la çekmiş olduğum bir drone videosu var. Ben istiyorum ki buradan küçük aralardan parçalar alayım fakat bunu elle gerçekten ayırmak, kesmek zor. Yapmamız gereken tek şey videoya sağ tıklayıp açılan menüde Scene Edit Detection'a tıklamak. Tıkladıktan sonra pencere geliyor ve Analyze'a tıkladıktan sonra tek yapmanız gereken şey beklemek. Gördüğünüz gibi kısa bir bekleme süresinin ardından Premiere Pro sizin için videoları parça parça bölüyor. Bu bölme işlemini de siz bir sahneden diğer sahneye yani sahnenin açısı, görüntüsü değiştiği anlarda otomatik olarak kendisi aralara kesme işlemi yapıyor. Şöyle kısaca gelip bakacak olursak videoyu 720p olarak indirebildim. O yüzden birazcık çözünürlük olarak kötü olabilir, kusura bakmayın. Bakın şu an böyle bir sahnem var. Bu sahneden diğer sahneye geçtiğimde otomatik olarak kesmiş. Buradan devam ediyorum. Yine diğer sahneye geçtiğimde otomatik olarak kesmiş. Yani sahnenin her değişim bölümünde otomatik olarak videoyu, o bölümleri parça parça ayırmış. Bu parçalar içerisinden istediğiniz bir bölümü alıp sorunsuzca başka alanlarda kullanabilirsiniz. Bence bu yöntemi de denemenizde fayda var. Sıradaki ve son ipucumuz ise Premiere Pro'yu biraz daha rahatlatmak ve çalışmasını kolaylaştırmakla alakalı. Bunu da yapmanın şöyle güzel bir yolu var. Hemen gelin size göstereyim. Windows kullanıyorsanız Premiere Pro'yu çalıştırma esnasında parmağınızı alt tuşuna, Mac kullanıyorsanız da Option tuşuna basılı tutuyorsunuz. Şu an Premiere Pro'yu çalıştırıyorum ve parmağımı alt tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi Reset Options bölümü bizler için açılıyor. Burada yapmanız gereken şey belli dönemlerde bu Options seçeneğini çalıştırıp içeriden Clear Media Cache Files denilen bölümleri temizlenmesini sağlamak. Fakat bunu temizlerken de şuna kesinlikle dikkat etmeniz konusunda sizi uyarıyorum. Üzerinde çalıştığınız çalışma dosyası ile işiniz tamamen bittikten sonra Media Cache dosyalarını silmeyi deneyin. Aksi takdirde üzerinde çalışıyorsanız 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra o çalışma dosyası tekrar size lazım olacaksa lütfen bu yöntemi kullanmayın. Aksi takdirde aralarda kesinlikle büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Ben mesela artık Premiere'de düzenlemelerimi yaptım, videolarımı yayınladım ve cache dosyalarının silinmesini istiyorum. Continue'yi seçiyorsunuz ve otomatik olarak cache dosyalarını Premiere Pro bizim için sildi. Bu emin olun bazı zamanlar çok gözle görülmeyecek, bazı zamanlarda gerçekten dikkatinizi çekecek hızlanmalar sağlayacaktır. Dediğim gibi sık sık yapmasanız da ara ara bu yöntemi kullanmanız kesinlikle size fayda sağlayacaktır. Bence aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve videonun sonuna geldiğimizde canlar, umarım anlattığım şeyler ileride günümüzde mutlaka video düzenlerken bir yerde işinize yarayacak şeylerdir. Sizin daha iyi bildiğiniz bir kısa yolu ve ipucu varsa videonun altına bırakırsanız en azından ben ve benim gibi öğrenmeye açık arkadaşlarım da sizin kısa yollarınızdan faydalanabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun.